akıllı merceği hani ana olarak baktığımızda bizim ana iki şekilde kullanıyoruz. Bir refraktif cerrahi dediğimiz, yani hasta gözlük kullanımını ortadan kaldırmak istediğinde de uyguluyoruz veya kişide katarakt oluşuyor. Yani gözün merceğinde yaşa bağlı, bazen de illa yaşa bağlı olması değil, belirli faktörlere bağlı da olabiliyor. Bazı görme kusurları olabiliyor ve görmede azalma oluyor. Katarakta bağlı da yapabiliyoruz. Peki buna nasıl karar veriyoruz? Akıllı mercekte en önemli şeylerden biri aslında hasta seçimi. Katarağımız olsun, olmasın. Öncelikle bir genel muayene. Genel muayenede hastamızın görme oranlarına bakıyoruz, göz tansiyonunu ölçüyoruz, göz dibi değerlendirmesi, retina değerlendirmesini yapıyoruz. Buna göre karar veriyoruz. Çünkü her göze akıllı mercek olmaz. Her yaşa akıllı mercek olmaz. Onun belirli bir kriterleri var, o şekilde ilerliyoruz. Hastanın gözüne baktık, genel muayenede uygunluk var. Daha sonra diyoruz ki bununla ilgili testlerimiz var. Bunlar ne? En çok kullandığımız kornea topografisi ve OCT makula dediğimiz testler. Bu ikisi, kornea topografisi dediğimiz yer bizim gözümüzün saat camı gibi olan kısmındaki, yüzeydeki bölgeyi gösteriyor. OCT makula dediğimiz yerde gözün bu ışığın gelip kırılıp ana odaklandığı yeri gösteriyor. Bu yüzden bu iki noktada kesinlikle bir sıkıntı istemiyoruz. Varsa da ona göre hastayı tercihlerde ve yönlendirmelerde bulunuyoruz. En önemli diğer kısımlardan bir tanesi de mercek seçimi. Çünkü artık çok ciddi anlamda farklı mercekler var. Mercekler ana iki gruba ayırırsak şu anda bir trifokal dediğimiz grup var, bir EDOF dediğimiz grup var. Hastamızla çok iyi iletişim kuruyoruz. Hastanın gözünün numarası nedir, hastanın beklentileri nedir, onları iyice anlıyoruz. Tam bir muayene yapıyoruz ve hastayı bu şekilde yönlendirmek gerekiyor. Ameliyatlar ortalama, yani işlem süresi 10-15 dakika arasında her göz için değişiyor. Genelde tercihen ameliyatları farklı günlerde yapmayı tercih ediyoruz. Ama tam bir ameliyat, yani hastanın durumuna göre gerekirse lokal, gerekirse derin sedasyon veya hasta duramam dediği derse genel anesteziyle dahi aldığımız hastalarımız oluyor. Çünkü cerrahi kısım aynen öncesinde karar verme kısmı kadar önemli bir kısım. Akıllı mercek cerrahisi yaptığınız bir hastada ana hedefiniz hastayı gözlükten kurtarmaktır. Refraktif olan kısımda tabii farklı, katarak kısmında farklı. Refraktif kısımda ertesi gün bile hasta, açıyoruz gözümüzü, zaten ortalama bir gün ben kapalı tutuyorum. Daha sonrasında yani kapatmayan hekimlerimiz dahi var. Yanlış bir uygulama mıdır? Hayır, değildir. Onu da söyleyeyim. Ertesi gün bile hasta geldiğinde gayet uzaktaki netliği oturmuş oluyor. Fakat yakın netliğin oturması, şunu hastaya mutlaka söylememiz gerekiyor. İki göz cerrahisinden sonra yakının görmesinin oluşacağını hastaya iyice anlatmak gerekiyor. İlaç kullanım süreleri var. Ortalama bir 20-25 gün kadar bir damla kullanım süresi oluyor. 1-2 gün kadar işte su değmesin, işte belirli hareketlerimizi kısıtlıyoruz. Bu şekilde ilerliyor ama kataraklı hastalarda tabii ki iyileşme süresi, periyodu biraz daha farklı ilerliyor.